Doing CIS Without Maps sunumunu yapmak üzere Pitney Bowes firmasından Mr. Andy Millard'ı kürsüye ve çeviri içinde Sayın Necmettin Ertaş'ı sahneye rica ediyorum. Buyurun efendim, süreniz 15 dakika. Good afternoon. Hopefully we all appreciate the value of spatial data, but spatial data provides answers, but you don't always need a map to get those answers. Bugün sizlere mekansal data ile ilgili, mekansal datanın ne kadar kıymetli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bugün bu mekansal data ile ilgili konuşacağız ve bu mekansal datayı harita olmadan nasıl kullanabileceğimiz hakkında konuşacağız. So to start with, we'll look at some use cases where spatial data is used, but maps aren't involved. So a typical one would be a local government who wants their citizens to be able to see services that are provided in the local area without having to read a map, simply by putting their address in there. The second case... Oh, sorry. Bugün sizlere bazı senaryolar hakkından bahsedeceğiz. Bu senaryolar, bu yaşanan durumlarla ilgili şeyler. İlk senaryomuzda yerel yönetimlerin, vatandaşların, mülklerin yakında bulunan çeşitli lokasyonların yerlerini nasıl bulunmasını sağlayabilir? İlk senaryomuz, ilk örneğimiz bu. The second case is an insurance company. And with call center staff who answer questions from their clients. İkinci senaryomuzda ise bir araç kasko şirketinin kendi kullanıcılarına nasıl çağrı merkezi üzerinden herhangi bir kaza yapmış ya da bir problem yaşayan müşterisini en yakınında ya da en efektif olan hangi tamirhaneye yönlendirebileceği hakkında konuşacağız. And the final case is mortgage evaluators who have to assess a great deal of data to check whether they should provide a mortgage in a certain area. They want to make sure they're not exposed to too much risk. Üçüncü senaryomuzda ise mortgage eksperlerinin yaşadığı durumlar hakkında konuşacağız. Burada mortgage eksperleri kendileri bir mülkü değerlendirdikleri zaman ellerinde çok fazla bir veri var. Bu da bir karmaşa yaratıyor. Bu veri üzerinden nasıl daha iyi, daha hızlı ve efektif bir şekilde sorgu yapılıp sonuçlandırabiliriz? Bunun hakkında konuşacağız. We can provide all of these answers using our Spectrum platform. Ve biz bunları kendi Spectrum platformumuz ile yapabiliyoruz. And we can go through 4 steps to get to those answers. Cleanse, organize, enrich and analyze. Ve biz bu sonuçları, cevapları 4 farklı basamak ile buluyoruz. Bunlar iyileştirme, organize etme, zenginleştirme ve analiz etme şeklinde. So let's start with a simple web form into which I can type an address. Şimdi bu görmüş olduğunuz basit bir web formu üzerinden gideceğim. Görmüş olduğunuz gibi bir kullanıcı adres kısmına bu şekilde bir adres giriyor ve altına da diğer kısmı ekliyor. And when we hit enter, we get the web page back with the results. Ve bu formunun arkasına bu web sayfası bu sonuçları iletiyor. Bu konuştuğumuz şey senaryo 1 ile ilgili. So what has happened in the background is that we have run a data flow within Spectrum. Peki arka planda ne oluyor? Bu görmüş olduğunuz diyagram ile Spectrum bu sorguları yaparak bu sonuca ulaşabiliyor. The Spectrum Enterprise Designer provides simple drag and drop tools that allows you to build these data flows. Spectrum kurumsal çözümü ise bu farklı tool'lar vasıtasıyla bu sonuca ulaşmayı sağlıyor. So let's look at the first part of it, which is cleanse. Şimdi ilk kısma bakalım. Bu iyileştirme, bunun üzerinden konuşacağız. So the address that I put in was 56 Via Po, Rome. That has now been standardized to the proper format, and I get Via Po 56
00198 Rome, Rome, Italy. Bu görmüş olduğunuz adreste girilen kısım İtalya'da 56 Po Sokak Roma şeklinde girilmiş ama bunun uygun bir şekilde olması için görmüş olduğunuz gibi Po Sokak 56 posta kodu Roma İtalya şeklinde girilmesi gerekiyor. So now we've got the correct address, what we can do is organize that address. Adresi düzelttiğimize göre artık bu adresi organize edebiliriz. By simply geocoding it and organizing it to the Earth's surface. Bu adresi geokod ettik ve görmüş olduğunuz sonuçlara ve koordinatlara ulaştık. The next stage is to enrich that data. Bir sonraki aşamamız ise datayı zenginleştirme. And we do that with a simple query looking at the electoral areas of Rome. Burada görmüş olduğunuz şekilde çok basit bir sorgu ile bu noktanın Roma'daki hangi seçim bölgesinde yer aldığını gösterebiliyoruz. And we get the local and national voting areas. Yerel ve ulusal oy verme, oy kullanma alanları. The final stage is to provide some analysis. Son kısım ise bu datayı analiz etme. And this part of the data flow provides that simply by looking at that address, the geocode, and then looking at points of interest close to that geocode. Başta da bunun hakkında konuşmuştuk bu senaryoda. Senaryo neydi? Bu yerel yönetim noktanın etrafındaki, bu verilen adresin etrafındaki noktaları bulmaya çalışıyordu. Biz de görmüş olduğunuz gibi en sağda işte turistik bölgeler, bankalar vesaire. Bu sonuçlara bu şekilde ulaşabiliyoruz. So we have gone from a partial address to being able to provide full data of facilities close to the address. Yani kısmi bir adres ile bu tüm dataya ulaşabiliyoruz. So if we go back to use case 1, the local government example, what we've done there is basically the response to that one. So we're now able to provide a list of services that the citizen can access. Biz temel olarak kullanıcı tarafından doldurulan bir web formu ile adres doğrulama, Location Intelligence modülünün mekansal yeteneklerini kullanabilerek yapabildiğini görebiliyoruz. The second use case, the insurance company, what we're able to do is provide call center staff with quick answers, which means that the call center staff don't have to be trained in GIS and map reading. They simply put in data, hit enter, and get the results they want back. İkinci kısımda ise bu çağrı merkezi operatörünün harita üzerinden uğraşmadan hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için neler yapabileceğimizi anlattık. Burada veri girildikten sonra hızlı bir şekilde call center, çağrı merkezi operatörü kullanıcıya, kazazedeye hızlı bir şekilde hangi tamirhaneye, hangi efektif, daha yüksek oranda kullanıcıların oyladığı tamirhaneye yönlendirmeye fayda sağlıyor. So in both of these use cases we've used spatial data but we haven't seen a map at all. Ve biz bunu harita penceresini görmeden mekansal adres ile sağlıyoruz. The third use case we look at big data. Ve şimdi bu üçüncü senaryo ile ilgili özellikle big data üzerinden konuşacağız. This is a major growth area we're seeing for spatial analytics. Bu çok önemli bir alan, bu spatial analysis için. So our Spectrum platform now incorporates big data elements within it. We have spatial elements and data quality elements. Biz Spatial'da büyük datayı da analiz edebiliyoruz. Bunlarda biz veri kalitesi ve Spatial için görmüş olduğunuz modülleri kullanabiliyoruz. With regard to the Spectrum Spatial side of things, we can do geocoding, we can do location intelligence querying, and we can also do routing. Biz bu program sayesinde geokodlama yapabiliyoruz,
yakındaki noktaları bulabiliyoruz ve aynı zamanda rotalama da yapabiliyoruz. And with regard to data quality, we can do address validation, we can do naming conventions, deduplication, all of that type of thing. Ve biz bu datayı daha zenginleştirmek ve daha efektif hale getirmek için bu görmüş olduğunuz tool'ları kullanıyoruz. So going back to our third case study, this is a live one that we've actually worked on in the US for a mortgage company, and they wanted to add 7,000 attributes to every property in the UK, in the US. Şu an Amerika'da bu konuyla ilgili aktif olarak çalışıyoruz, bu üçüncü senaryo ile ilgili. Şu an orada kullanılan 7.000'den fazla öz nitelik var bir mülk için. Ve bu gerçekten Hadoop için çok ciddi bir miktarda bir veri. So that's a total of 875 billion attributes in a database. Ve bu da 875 milyar öz nitelik içeriyor. And we're able to complete that for the whole of the United States within the Hadoop environment. Ve bunu tüm Amerika Birleşik Devletleri'nde Hadoop ortamında uyguluyoruz. We don't use Hadoop as a standard database. We're actually working natively within the Hadoop environment. So we benefit from the speed and the power of the Hadoop ecosystem. Biz Hadoop'u sadece tek bir veri tabanı olarak değil, farklı bölgeleri ve parçalara ayırarak çoklu sunucular ile çok daha hızlı ve efektif sonuç almasını sağlıyoruz. In addition to that, Pitney Bowes also provides a wide range of data. Ve bununla birlikte Pitney Bowes çok geniş anlamda bir data sağlıyor. And for EMEA, we have over 3,000 different data sets that can be utilized. Bizim yaklaşık 3.000'den fazla farklı data setimiz var. And they range from World Street data, points of interest, boundaries, and to demographic data. Bunlar dünya çapında sokaklar, ilgi çekici noktalar, alanlar ve demografik data. All of which can be used within our Spectrum platform. Bunlar, could be used with Spectrum. In Spectrum, yeah. Bunlar, bu görmüş olduğunuz datada Spectrum ile kullanılabiliyor, bu datalar. Or map info. Ya da map info. Thank you. Okay. Mr. Millard'a çok teşekkür ediyoruz efendim.